Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videomuzla tekrar birlikteyiz. Her cumartesi olduğu gibi yine hep birlikte bu stratejiye uygun hangi hisseler var, hangi hisselerde ekleme yapmalıyız, hangi hisseleri satmalıyız hepsini tek tek inceliyor olacağız arkadaşlar. Bu hafta listemize eklenen yeni bir hisse var. Bu hissenin de analizini yapıyor olacağız. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Stratejimizi şöyle kısaca bir hatırlamamız gerekirse Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar. Şu en altta gördüğünüz indikatör Williams yüzde aralığı indikatörü. Şuradan kaldıralım. Bakın göstergeler kısmına tıkladığınızda arama kısmına Williams diye yazdığınızda zaten yazmaya başladığınızda çıkıyor. Williams yüzde aralığına tıklıyorsunuz. Ve sonrasında şurada ayarlar kısmına girip şu özellikleri girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik ve zaman aralığının kapanmasını bekleyin. Tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak ve üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra şöyle stratejimizi hızlıca anlatayım. Şimdi Williams yüzde aralığı indikatöründe şu altta gördüğünüz kesik çizgiler -90 seviyesini, en üstte gördüğünüz kesik çizgiler -10 seviyesini ve şu ortada gördüğünüz yatay kesik olmayan çizgi -40 seviyesini ifade ediyor. Şimdi stratejimize göre haftalık grafikte çalışıyoruz. Bu grafiklerin periyodunu şu kısımdan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya tıkladığınızda işte günlük, saatlik, 4 saatlik, 8 saatlik nasıl isterseniz ayarlayabilirsiniz. Buradan haftalığı seçiyoruz. Ve sonrasında haftalık kapanışları bekliyoruz arkadaşlar. Cuma günü haftalık kapanışında kırmızı bir mumla kapanmış ve aynı zamanda -90 seviyesinin altında Williams indikatörü -90 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptıysa burada alımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve her -90 seviyesinin altında kapattığı ve kırmızı mum gelen haftalarda ilave eşit miktarda toplamalara devam ediyoruz. Ben bütçenizi 8'e bölmenizi tavsiye ederim arkadaşlar burada. Kimi zaman birkaç hafta toplamada, kimi zaman da bazen 8 haftalara kadar toplamalar devam edebiliyor. O yüzden bütçenizi 8'e bölerseniz iyi olur. Ve ayrıca bir portföy oluşturursanız, bir sepet oluşturursanız en azından bir böyle 10-12 hisselik bu stratejiden çok daha verimli bir şekilde faydalanacağınızı düşünüyorum. Çünkü kimi hisselerde baştan hızlı bir şekilde harekete geçip güzel karlılıklar elde ederken kimi hisselerde biraz bekleyip ondan sonra güzel karlılıklar elde ettiğimiz durumlar olabiliyor. Şimdi bu -90 seviyesinin altında kaldığımız haftalarda toplamamızı yaptıktan sonra -10 seviyesinin üzerine attığı haftamızda artık toplamayı bırakıyoruz. Bakın şurada olduğu gibi. 25 Aralık haftasında -10 seviyesinin üzerine atıyor ve artık burada toplamamızı bırakıyoruz. 18 Aralık haftasında -90 seviyesinin altında kapatmış ve buradan alımımızı eklemişiz arkadaşlar. Şu an TAV Havalimanları hissesi üzerinden anlatıyorum. Ve daha sonrasında -10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz ve -10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar her hafta kapanışında. Ve bir uyumsuzluk görürsek elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Mesela TAV Havalimanları hissesinde bu hafta itibariyle bir uyumsuzluk var. Bakın geçtiğimiz haftadan bu haftaya fiyatımız yükselirken Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş durumda. Buna uyumsuzluk diyoruz arkadaşlar. Böyle durumda elimizdekilerin yarısını satıyoruz ve TAV Havalimanları hissesinde şu anda elimizdekilerin yarısını satabiliriz. Şu -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Evet, bu hissemizde 18 Aralık haftasında alımımızı yaptığımızı söylemiştim. Ve alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyemize baktığımızda %107'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Şimdi diğer hisselerimizde son durumlar nedir? Şöyle hızlıca hep beraber bir bakalım ve sonrasında da yeni eklenen hissemize bakıyor olacağız. Evet,
İhlas Yayın Holding hissesine geçiyorum. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Şöyle alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda şu an bu hissede %20'lik bir karlılık içerisindeyiz. Güzel. Aksoy hissesine geçiyorum. Aksoy hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. -10 seviyesinin üzerine henüz aşamadık. Dolayısıyla bekliyoruz. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda bu hissede de %23'lük bir karlılık içerisindeyiz. Asuzi'ye geçiyorum. Asuzi hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Henüz -10 seviyesinin üzerine geçemedik. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelerden baktığımızda Asuzi hissesinde de %59.75, %60 diyebiliriz. Karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Kuyaş yatırıma geçiyorum. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyelere göre %10 karlılık içerisindeyiz. Info yatırıma geçiyorum. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. %11 karlılık içerisindeyiz şu anda. Kardemir hissesine geçelim. Kardemir hissesinde de daha önce bir defa alım yaptık. 25 Mart haftasında. Daha sonrasında yükselişimiz geldi. -90 seviyesine attı. Bu hafta itibariyle de -10 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %23 karlılık içerisindeyiz. Kardemir hissesinde önümüzdeki dönemde -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Hektaş'a bakalım. Hektaş'ta şu anda kâra geçebilmiş değiliz. Daha önce 8 defa toplama yaptık. -90 seviyesinin üzerine atmış vaziyette. Bu haftayı pozitif kapattık arkadaşlar. Artık buralardan yönünü yukarı çevirmesini bekleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde karlılıkların gelmesini bekliyorum. Bir diğer hissemiz Kimtex Poliüretan. Burada da daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda hemen hemen maliyetimizle fiyatımız aynı seviyelerde gibi gözüküyor. -10 seviyesinin üzerine henüz atamadık. Bekliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. -10 seviyesinin üzerine atıp daha sonrasında -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yaptıktan sonra elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. SDT Uzay hissesine geçiyorum. Daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden şu anki seviyeye baktığımızda bu hissede de %24'lük karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Europower Enerji'ye geçelim. Şu anda 6 defa alım yaptık arkadaşlar. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda alım yaptığımız seviyelere baktığımızda hemen hemen maliyetimize çok yakın bir seviyede olduğumuzu görüyoruz. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Smart Güneş Enerjisi hissesine bakalım. Bu hafta güzel bir yükseliş yaptı. Daha önce 7 defa toplama yaptık. Şu anda maliyetimizde olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Artık bu haftadan itibaren gelecek olan yükselişler bizi kâra geçirecektir. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. GESAN hissesine geçiyorum. Burada da bugün güzel bir yükseliş oldu. %8.25'lik. Daha önce 7 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. -10 seviyesinin üzerine attıktan sonra uyumsuzluklar arayacağız ve sonrasında -40 seviyesinin altında haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle maliyetimize göre baktığımızda şu anda bu hissede de %12 karlılık içerisinde geçmiş durumdayız. Alfas'a geçiyorum. Alfas hissesinde daha önce 6 defa alım yaptık. Şu anda kâra geçebilmiş değiliz. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde artık karlı durumlara geçmeyi bekliyorum. Bir diğer hissemiz İzdemir Enerji. Evet, bu hissede de daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Bu hafta güzel yükselişle kapattı. Artık buralardan yükselişin başlamasını bekliyorum. Coagulant hissesine geçiyorum. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyelerden %14 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Tat Gıda hissesinde daha önce 4 defa alım yaptık. Şu anda alım yaptığımız seviyelerdeyiz. Maliyetimizle aynıyız. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın daha önce Tat Gıda hissesinde 2023 yılında Nisan-Mayıs aylarında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra %155'lik güzel bir kazanç gelmiş.
Birkaç hafta içerisinde burada da yükselişlerin başlamasını bekliyorum. Şeker gayrimenkul hissesine geçiyorum. Daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda hemen hemen maliyetimiz olduğu seviyelerdeyiz. Artık önümüzdeki haftadan itibaren buralardan yükselişlerin gelmesini beklerim. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Kristal Kola hissesine geçiyorum. Burada da daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda alım yaptığımız ortalama seviyelerin bir tık üzerindeyiz gibi gözüküyor. Belki %1-2 civarında bir karlılığımız vardır. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Bakın burada da daha önce Mayıs ayında 2023 Mayıs ayında -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra zirvesine kadar %188'lik güzel bir yükseliş görmüşüz. Körfez gayrimenkul hissesine geçiyorum. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Burada da hemen hemen maliyetimizin olduğu seviyelerdeyiz. RT Laboratuvarları hissesine geçiyorum. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerinde Williams indikatörü, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız ortalama seviyelere göre baktığımızda %8'lik bir karlılık içerisindeyiz. Hedef Holding'e bakalım. Burada daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda -90 seviyesinin üzerine 60 vaziyetteyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Henüz kâra geçebilmiş değiliz. Uşak hissesine bakalım. Uşak hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda alım yaptığımız seviyeden fiyatımız daha düşük. Williams indikatörümüz -90 seviyesinin üzerinde. Artık buralardan önümüzdeki hafta ben yükselişlerin gelmesini beklerim. Bir diğer hissemiz PC iletişim. Burada daha önce 2 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %14'lük bir karlılık içerisindeyiz. Ereğli'ye bakalım. Ereğli hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %5'lik karlılık içerisindeyiz. Petkim'e geçiyorum. Petkim'de daha önce bir defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Burada da %6 karlılık içerisindeyiz. Şeker Bank'a geçiyorum. Burada da bir defa alım yaptık. Şu anda -10 seviyesinin üzerine 60 vaziyetteyiz. Şöyle alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %20 karlılık içerisindeyiz. Deva Holding'e geçiyorum. Burada daha önce bir defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %7'lik karlılık içerisindeyiz. Bir diğer hissemiz Şemtaş Çelik. Burada daha önce bir defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Şu anda alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %14 karlılığımız var. Diğer hissemiz Eczacıbaşı. Burada da -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden %5 karlılığımız var. Bir diğer hissemiz Ege Gübre. Burada da -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Şöyle baktığımızda burada da %10'luk karımız var şu anda arkadaşlar. İş Gayrimenkul'e bakalım. Burada da daha önce bir defa alım yaptık. Williams indikatörümüzde -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Alım yaptığımız seviyeden %9 karlılık içerisindeyiz. Akçansa hissesine geçiyorum. Daha önce 2 defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Alım yaptığımız ortalama seviyelerden baktığımızda %7 karlılığımız var. Astor'a bakalım. Astor hissesinde de daha önce bir defa alım yaptık. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda Astor hissesinde de %10'luk bir karlılık içerisindeyiz. Aztek'e bakalım. Aztek'te de -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyeden baktığımızda %10 karlılık içerisindeyiz. Bizim toptan marketlere bakalım. -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Alım yaptığımız seviyeden %3 karlılığımız var. MIA Teknoloji'ye eklemiştik geçtiğimiz hafta. Ona bakalım. Burada fiyatımız geçen hafta alım yaptığımız seviyenin altında. Williams indikatörümüz yönünü yukarı çevirdi. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Artık buralardan yükselişin başlamasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Alarko Holding'e bakalım. Alarko Holding hissesinde de Williams indikatörümüz -90 seviyesinin üzerine attı. Bu hisseyi de geçen hafta eklemiştik. Geçen hafta alım yaptığımız seviyeden bu haftaki seviyemize baktığımızda %4'lük bir karlılığımız var. Buralardan yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Reader. Reader hissesinde de geçen hafta ekledik ve bu hafta düşüşte devam etti. -90 seviyesinin altındayız. Dolayısıyla burada Reader hissesine ikinci alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu hafta listemizde dahil olan yeni bir hissemiz var.
Derlux yatırım arkadaşlar eksi 90 seviyesinin altında kapanışını yaptı. Burada bir alım ekliyoruz. Aynı zamanda Fibonacci desteği olan 8.67 seviyesinden de bir iğne attığını, oradan bir destek aldığını görüyoruz. Artık önümüzdeki haftadan itibaren buralardan yönünü yukarı çevirmesini bekliyorum. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.